Hevesle muhabbet kuşu alanların bir kısmı, kuş eve geldikten sonra kuşun kendisine alışamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Halbuki alıştırabileceğimiz kuşların özelliklerini bilirsek hem kuşumuz hem de biz mutlu olacağız. Bu videomuzun yeni kuş alacaklara ve almış olanlara öncülük edeceğini düşünüyoruz. Öncelikle kuşunuzun kendinize alışmasını istiyorsanız, daha önce de belirtmiştik, mutlaka yavru almalısınız. 4-5 aylık muhabbet kuşları da yavru sayılır. Tabii ki bu yavru kuşları da eğitebilirsiniz. Fakat alacağınız yavru kuş ne kadar küçük olursa alıştırmak o kadar kolay olacak. Yavru muhabbet kuşları 30-35 günlük olduklarında yuvadan çıkar, artık kendileri yem kırmaya başlar ve gagalarında siyah lekeler bulunur. İşte böyle bir yavruyu, yani 1 ya da 1,5 aylık yavruyu aldığınızda eğitmesi oldukça kolaydır. Böyle bir yavruya sebze meyve alıştırmak, banyoya alıştırmak, oyun oynamaya, hatta kuşun kendisini sevdirtmesine bile alıştırmak çok kolay olacak. Eğer kesinlikle yavru kuş alacaksanız, gagası siyah, hareketli ve sağlıklı bir kuş olmalı. Arkadaşlar, üretimhaneden pet shop'a gelen bir kuş burada ne kadar çok durursa her geçen gün daha ürkek ve korkak bir kuş olacaktır. Bu nedenle pet shop'a daha yeni gelmiş bir kuşu almak bizim için avantaj olacaktır. Kuşumuzu aldık, eve getirdik, kafesi sehpa veya masamızın üzerine koyduk. Pet shop'ta bir süre korku yaşayan kuşun korkuları devam edecek. Çünkü değişik bir ortam, değişik insanlar. Ortam değişikliğinden dolayı şok ve stres içinde olan kuş bir süre yem yemeyecek ve su içmeyecektir. Bu gayet normaldir. Üzerindeki stresi çabuk atması için kafese mutlaka dal darısı asın. Muhabbet kuşları dal darısına asla hayır demezler. İlk etapta kuşun yeme daha rahat ulaşması için tünek yanına ızgaralı yemlik içine yem ekleyebilirsiniz. Stresli kuşun bağışıklığı düşer. Bu nedenle suluğa vitamin eklemelisiniz. Bağışıklığı güçlendirmek için probiyotik verilmesi kuşunuzun ilk hafta uyuklama gibi sorunlarını ortadan kaldıracaktır. Genellikle kuşumuzu bir an önce oda içine uçurmak için sabırsızlanırız. İşte burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Eğer aldığımız kuşun gagası siyah lekeli, yeni yeme düşmüş, 1-1,5 aylık çok iyi uçamayan bir yavru kuş ise, birinci gün kafes içinde bekledikten sonra kontrollü olarak odaya salabiliriz. Odaya salmadan önce cama çarpmaması için perdelerin çekili olması, kaktüs gibi dikenli bitkilerin olmaması ve bu gibi tehlikeli eşyaların bulunmaması gerekir. Ve salmadan önce konmaları için mutlaka tünekler yapın. Buralara kendiniz kondurun. Kuşa nereye konması gerektiğini öğretin. Eğer yeni aldığınız kuş 2-3 aylık yavru ise kafeste 4-5 gün durması gerekiyor. Kuş bu 4-5 gün boyunca odayı ve sizleri tanımaya başlar. Eğer kuşunuzu hemen odaya salarsanız nereye konacağını bilemeden kontrolsüz uçarak duvara ve cama çarpma, perdeye takılma gibi sonuçlardan dolayı yaralanmalar olabilir. Aldığımız günden itibaren yaklaşık 1 hafta oldu. Kuşumuzun oda içinde konması için tünekler ve oyun alanı yaptık. İlk etapta kuşu kafes yanına bir tüneğe kondurun ve biraz uzaklaşın. Yine odayı kafes dışında tanıması için fırsat verin. Eğer avize, saat, tablo gibi yerlere konarsa bir tünekle oradan alın ve hazırladığınız tüneklere kondurun. Çünkü kuşlar yüksek yerlerde kendilerini daha güvende hissederler. Eğer avize gibi yerlere alışırlarsa hep oraya konacaktır. Bu nedenle ilk hafta tünek eğitimi önemlidir. Nerelere konması gerektiğini ezberletirseniz hep buralara konacaktır. Tünek eğitiminden sonra kuşu elimize ve kendimize alıştırmamız gerekiyor. Ve ele alıştırmayı kafes dışında yapacağız. Kuşumuzu tünek üzerinde kendi haline bırakın, yaklaşık 1 saat kadar dursun. Bu sürede biraz da acıkmış olacak. Yavaşça yaklaşın ve kuşların en çok sevdiği dal darısını uzatın. Elinizden yem yemeye başlayan ve sizden ona bir zarar gelmeyeceğini anlayan kuş size güven duymaya başlayacaktır. İlk etapta zaman zaman sizden kaçarak sağa sola konabilir.
Peşinden koşup yakalamaya çalışmayın. Her zaman tünek yardımıyla bulunduğu yerden alın. Eğer henüz elinize alışık değilse tünek ile kafese koyun. Elinize alıştıktan sonra parmağınız veya elinizin üstüyle kafese koyabilirsiniz. Hiçbir zaman yakalamayın ve avuç içine almaya çalışmayın. Kafesten çıkarma ve ele alıştırma eğitimini her gün aynı şekilde düzenli olarak yapmalısınız. Eve yeni gelen henüz 1-1,5 aylık yavruların şu şekildeki birçok davranışını sık görürsünüz. Kafes teline tutunarak kendi bacakları arasından geçme, yemliğe girme, yemlik aralığından geçme, kafes tabanında gezme gibi sevimli davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışları yuvalığa girme ve kafesten çıkma düşüncesiyle yaparlar. Ortama iyice alışmaya başlayan yavru muhabbet kuşu bu davranışlarını 1-2 hafta sonra terk etmeye başlar. İlk haftadan itibaren yeni kuşa sebze, meyve, mama, banyo gibi alışkanlıkları kazandırmazsanız ilerleyen zamanlarda örneğin kuşun önüne meyve getirdiğimizde yemiyor veya korkuyor. Yine aynı şekilde mama alışkanlığını da ilk zamanlarda alıştırmamız gerekiyor. İlk zamanlarda banyo alışkanlığı olmayan kuşlar daha sonra banyo yapmayabilir. Yine birçok kişi kuşlarının tüylerini kaşıyarak sevmek ister. Normal şartlarda pek çok muhabbet kuşu kendisine dokunulmasından hoşlanmaz. 1-1,5 aylık yeni yavrularda bu hareketi sık sık tekrar edip alışkanlığın kazandırılması gerekiyor. Yine aynı şekilde yavru kuşumuzu oyuncaklara alıştırarak onun strese girmemesi ve evde iyi vakit geçirmesini sağlayabiliriz. Yani sözün kısası, eve gelen minik dostlarımızı ailemizin bir ferdi gibi görüp tüm ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Yorumlarımızdan yola çıkarak bazı anne babaların kuşların ihtiyaçlarını gereksiz gibi görmeleri ve almak istemediklerini anlıyoruz. Örneğin kuş kumunun ya da kalamarın gereksiz olduğunu düşünen aileler var. Ailelerinize bu gibi ürünlerin kuşların yaşamında hayati öneme sahip olduğunu anlatmak sizlere düşüyor. Daha önce yayınladığımız videolarımızda bu ürünlerin önemini anlattık. Sizler de ailelerinizle paylaşabilirsiniz. Eve gelen kuş artık bizim sorumluluğumuzdadır. Beslenme ve sağlığı için gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Yeni videolarda karşınızda olmak dileğiyle. Bizleri takip etmek için abone olmayı ve zil butonunu aktif etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.